Merhabalar arkadaşlar. Deryaca Örgüler kanalıma hoş geldiniz. Ve size şu iki sevimli tavşancıkla merhaba diyelim. Bu iki sevimli tavşancığım ve daha birçok amigurumi ürünlerinin olduğu Instagram sayfam Deryaca Örgüler dir. Orada daha bol çeşit görebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Şimdi biz bu iki sevimli bebekler örebilmek için çeşit eğitim videosu hazırlamaya karar verdim. Ve bu eğitim videosunda arkadaşlar sizlere en temelden başlamayı düşünüyorum. En temelden biraz ağır gideceğiz. Bu eğitim videosu serisinde ve güzel bir oynatma listesi oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi en temel nedir? İpliğin kalınlığına göre tığ ölçümüz değişir. Her ipliği aldığınız zaman büyük çoğunlukla markaların üzerinde ipe kaç numara tığ kullanacağınız, tığ şeklini görürseniz orada kaç numara tığ almanız gerektiğini gösterir. Yeni başlayanlar için söylüyorum. Mesela bu ip için 2 ile 4 arasındaki tığ kullanılabilir diyor. Çift şiş numarası da veriyor. Bu iple ilgili bilgiler veriyor. Kaç derecede yıkayacağınızı, ütüleyip ütülemeyeceğinizi, benzeri bilgiler veriyorlar. Bizim için tığ numarası önemli. İpliğimiz inceldikçe tığımız da incelir. İpliğimiz kalınlaştıkça tığımız da kalınlaşır arkadaşlar. Mesela bu iplik çok kalın ve bunu en az 10 numarayla işleyin diye bize uyarıda bulunmuşlar. Şimdi en basit temel olgudan, yani zincirden başlıyoruz. Zincir için sol elimize, tabi solaksanız tam tersini uyguluyorsunuz arkadaşlar. Üzgünüm, ben sağ kolumu kullandığım için onu gösteremiyorum. Şimdi sol elime ipliğimi doladım. Bir tane daha dolayalım şu şekilde ve tığımı altına bıraktım. İpliğim tığımın üzerinde duruyor. Sağ elimle de tığımı tutuyorum ve yine sol elimle de ipliğimin uç kısmını tutuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu iki parmağımla, orta parmağım ve baş parmağımla buraya dolamışım. Bu iki parmağımla da ipimi tutuyorum. Tığımı altına koydum. Şurayı bırakacağım için şurayı sıkılaştırdım, tuttum. Tığımla ipi birlikte tuttum. Şu ipliğimin üzerinden bir doladım ve şu anda ipin şu kök kısmını tuttum. Ve yumağımdan gelen ipi çengelle tığıma doladım ve burada oluşturduğum bir halka var. O halkanın içerisinden çıkardım. Ve şu alt tarafı çektim. Gördüğünüz gibi birinci düğümümüzü atmış oldum. Şimdi yine tığıma doladım ve aynı halkanın içerisinden bir tane daha çıkardım. Yine aynısını gösteriyorum. Yine aldım ve yine çıkardım. İkinci zincirimiz oldu. Yine aldım. Yine bu halkanın içerisinden çıkardım. 3 4 doladım, çektim. 5 doladım, halkanın içinden çektim. 6 doladım, halkanın içinden çektim. 7 doladım, halkanın içinden çektim. 8. Şimdi bu videoda iki şey anlatacağım. Zincir ve zincirin üzerine yapılan sık iğneler. Sık iğneye geçelim arkadaşlar. Zincirimiz hazır. Elimizde 8 tane zincir var. Biz bunun üzerine 7 tane sık iğne yapabiliriz. Neden 7 tane yapabiliriz? Çünkü birincinin içerisine giremeyiz. Girdiğimiz zaman yaptığımız şeyi bozmuş oluruz. Açarız yani. Son düğümün içerisine giremeyiz. Onun için sonuncunun değil, bir yanındaki zincirin içerisine girelim tığımızla. Bakın burayı da tutuyorum parmağımla. Yine şuradan doladım ve bu sefer bu halkanın içerisinden ipliğimi çektim. Tığımın üzerinde iki tane ilmek oldu. Ve yine ipliğimden doladım. Yumaktan gelen ipliğimden doladım ve bu ikisinin içerisinden birlikte geçtim. Sık iğnenin temeli bu. Bir tane sık iğne yapmış olduk.
buna yaptığımız için bu sefer şunun içerisine giriyoruz bir yanına. Şimdi kafanız karışmasın diye sırayla gidelim. Bunun içerisinden ilmeğimi çıkardım ve yine tığıma yumaktan gelen taraftan ipliği doladım ve bu iki halkanın içerisinden çektim. Yine üçüncüyü gösteriyorum arkadaşlar. Üçüncünün içerisine girdim, aldım ve birleştirdim. Bir tane daha yapalım. Yan yana gidiyoruz, fark ediyorsanız. Girdim, aldım ve çektim. Şimdi şuraya girince şunu da yapabiliriz. Bu bize sık iğnenin şeklini gösterir. Birincisi şu şekilde alabiliriz. İkincisi şu şekilde alabiliriz. Yani bir üstten verip tığımızı alabiliriz. Bir de tam tersi alttan dolayarak gireriz. Bu bize sık iğnemizin çapraz veya düz olma şeklini, örgünün biçimini verir. Bunu daha sonra detaylı anlatacağım. Şimdi biz sık iğnelerimize devam edelim. Sıradaki zincirin içerisine girdim. Şu şekilde alalım, sıkıntı değil. Ve ikisini birlikte aldım. Yine en son zincirin içerisine girdim. Pardon, şöyle alttan dolayarak alalım. Alttan dolamak biraz da yeni başlayanlar için daha zordur. Ama üstten çekerek almak daha kolaydır. Birinci sıramızı bitirdik. Gördüğünüz gibi. İkinci sıraya geçiş. Bir zincir çektim ve elimdeki örgüyü ters çevirdim. Ters çevirdim. Hemen zincir çektiğim için bu sefer dipteki ilmeğin içine girebilirim. Gördüğünüz gibi ilmeğin boşluğu görünüyor. Bakın bütün ilmeklerin boşlukları görünüyor. Hemen birincinin içerisine girdim. Aynı taktikle ipimi bunun içerisinden çıkardım ve ikisini birlikte aldım. İkinci sırada yine aynı bu şekilde sık iğne yapıp devam edebilirsiniz. Şimdi sizin istediğim, bunu geliştirmeniz için arkadaşlar 5, 6, 7 zincir çekebilirsiniz ve zincirin üzerine sık iğneleri yaptıktan sonra bu sık iğnelerden uzun bir kemer yapabilirsiniz veyahut da yapıp tekrar sökmek için sadece pratik amaçlı uzun bir metrajlı bir sık iğne serisi yapabilirsiniz. Yine geldim. Sonuncunun içerisine giriyorum. Bir saniye, şuradan bakmam lazım. Evet. Ve aldım. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Köşeye geldiğim için bir zincir çekip elimizdeki örgünü çevirerek arka yüzünü alıyoruz. Bir de karıştırmamanız gereken nedir? 7 tane sık iğne yaptığım için, mesela ben 8 zincir çekip 7 sık iğne yaptığım için bunu asla arttırma, eksiltme yapmadan 7 7 7 7 diye devam etmeniz lazım. Arttırma yapmamaya çalışın ya da eksiltme yapmamaya çalışın. Bu şekilde pratik yaparak sık iğne ve zincir işlerini geliştirdikten sonra bir sonraki videoma geçebilirsiniz. Şimdilik videom burada sona eriyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.